Burası Pakistan İslam Cumhuriyeti. Aşağı yukarı 250 milyonluk bir nüfus var. Çay ocağı işletiyor arkadaşlar. Bakın bu demlikler. Burada süt kaynatıyor. Sütlü çay içeceğiniz zaman bu sütten koyuyorlar. Dükkanları direkt silahlı baskın düzenleyip insanları öldürüp hepsini karıştırıyor. Üzerine burada sos var. Hangi sostan isterseniz onu ekliyor. Cemaat namaz kılmaya başladığında intihar yeleğini patlatıyor abi. Çöküyor çayın çatısı. Normal şartlarda onlar olmadan mesela sokağa çıkmamam gerekiyor. Beni korumak için buradaymış, onu söylüyor. Very good style. Oo, nice. Very nice. Amcamız bayağı tarz ha. Çorba yapıyor abimiz. Ne çorbası? İşkembe. Yanlış anlamadıysam dedesi de sokak berberiymiş, babası da sokak berberiymiş. Bir içelim bir çayın abimizin. Before 1 month before same like you. A bit belly. Yes. He is my friend. Kanka şu göbeği erit artık, bak namın Peşaver'e kadar geldi ya. Daha önceden hiç Peşaver sendromu diye bir şey duydunuz mu arkadaşlar? Pakistan'dan herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Biliyorsunuz Afganistan serimizi bitirdik. Afganistan seyahatimizi bitirdik. Pakistan'a geldim. Peşaver şehrindeyim şu an Pakistan'ın. Afganistan sınırına yakın bir bölge burası. Seyahatime buradan başlıyorum. Serimiz de buradan başlamış oluyor. Bir aksilik olmazsa bir süre Pakistan'da olacağım. Farklı bölgelerinde gezip görmek istiyorum. Deneyimlemek istiyorum. Sizlere göstermek, aktarmak istiyorum. Peşaver'le gezimize başlamış bulunduk arkadaşlar. Çıktım sokaklara, çok güzel bir hava var, sıcak bir hava var. Her yer çarşı gibi geldi bana. Tuktuktaydım biraz önce. Birazcık şehrin dışında kalıyorum. Merkezine doğru ilerledim. Her yer şehirde böyle pazar gibi, bayağı bir kalabalık, curcuna var burada. Afganistan'da gördüğümüz manzaradan pek de farklı bir manzara görmeyeceğiz gibi hissediyorum burada. Şöyle etrafı sizlere göstererek çarşının derinliklerine doğru yürüyeyim. Siz de Pakistan'dan nereleri merak ediyorsunuz, neleri merak ediyorsunuz? Bunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Baksanıza ya şuraya, kablolara. Hepsi açıkta ha, hepsi. Ya çok büyük sıkıntı bu ya. Tehlikeli, bayağı tehlikeli yani. Çok büyük sıkıntı. Onun daha büyüklerini de gördüm bu arada. Görürsem göstereceğim onları da. Bayağı bir curcuna kalabalık var şansımıza. Severiz, kalabalığı severiz, curcunayı severiz. Tuktuklar buradaki ulaşım araçlarından bir tanesi arkadaşlar. Taksiler gördüm. Toplu taşıma olarak otobüsler var. Mototaksiler var ama en fazla bu tuktukları kullanacağız gibi. Bu mototaksi için ya konuşup anlaşmamız lazım ya da uygulama, taksi uygulaması gerekiyor. Abimiz çarpacaktı bize. How are you? Taksi uygulaması burada indirdim de çalışmadı ya. Karim diye bir uygulama var. Hatırlıyorsanız Ürdün'de kullanmıştım ben onu. Açılıyor uygulama ama şey olmuyor yani. Lokasyon bulamıyor, çalışmıyor. Anlamadım, neyse. Selamünaleyküm amca. Baksana da şuraya ya. Oh, doldurmuş, muzu doldurmuş amcam tukta. Bu pislik, koku. Yani arkadaş bu coğrafyalar niye böyle ya? Niye böyle bu coğrafyalar? Her yer çöp. Amcamız burada çay ocağı işletiyor arkadaşlar. Bakın bu demlikler. Burada süt kaynatıyor. Sütlü çay içeceğiniz zaman bu sütten koyuyorlar. Çayından koyuyor. Dilerseniz orada su kazanları var. Süt koymadan normal çay da içebiliyorsunuz. Bitki çayı da isteyebiliyorsunuz. Genelde yeşil çay yapıyorlar. Bu da yeşil çayın artıkları. Yaptıkları yeşil çayın artıkları. Bu alta da gaz veriyorlar galiba. Odun ateşi de olabilir. Çok emin değilim de genelde gaz kullanıyorlar. Isıtıyor burada. Yani ocağı burası. Burada abimiz de sütü karıştırıyor. Oh oh oh. O ne? Ona şeyi ezdi, tamam, bitki çayını ezdi. Bir şeyi ezdi, içine koydu suyun. Bak onu koydu, çayı koydu. Her şey yanında, bütün malzemeler yanında. Genelde böyle tezgahın üzerinde oturuyorlar bu arada. Burada kardeşim de bu suda hemen hızlıdan yıkıyor. Bakın şuralarda yıkıyor. Siz bunlarda içiyorsunuz. Yıkama işlemi bu kadar yani. Çok öyle hijyen aramayacaksınız. What is your name amca? What is your name? Mirsalam. Mirsalam. Burak. Türkiye. Türkiye. Thank you. Nice to meet you. How are you? Good. Ne taşıyor? Buz taşıyor. Geç bakalım reis.
Selamünaleyküm. How are you? Good. This Sarraf Bazaar. Yeah. Sarraf Bazaar. Yeah. Okay. Your security, Little. little. Security of here. Yeah. Okay. So this is a safe place. Yeah. Okay. Thank you. Şükriye. Şükriye. Arkadaşlar şimdi Peşaver'de gezerken belli başlı yerlerde polisler göreceğiz. Güvenlik görevlileri göreceğiz. Hepsi silahlı. Bayağı böyle keleşlerle takılıyorlar sokakta. Bunun sebebi de Peşaver bayağı bir sıkıntılı şehir. Onu söyleyeyim. Burası bu arada Sarraf pazarı dedim. Kuyumcular var burada. Para bozabilirsiniz, altın alabilirsiniz. Bir dükkana girip para da bozmak istiyorum. Altın fiyatlarını da sorarız belki, öğrenmeye çalışırız. Bende Urduca yok. Burada Urduca konuşuyorlar. Ama çözeceğiz. İngilizce biliyorlardır belki. Peşaver birazcık sıkıntılı bir şehir. Yani yıllarca terör saldırıları buraya olmuş. Taliban buraya bayağı bir saldırmış arkadaşlar. Pakistan Talibanı da bayağı bir buraya saldırı düzenlemiş. En son hatta 2023'te bir camiye intihar saldırısı düzenlemiş bir Pakistan Talibanı militanı. Giriyor camiye namaz kılmak için. Motorla güvenlik güçlerini falan geçiyor. Polis kıyafeti giymiş. Motorla geçmiş güvenlik güçlerini. Girmiş camiye, ön safa gitmiş. Cemaat namaz kılmaya başladığında intihar yeleğini patlatıyor abi. 101 kişiydi galiba hayatını kaybeden. Çöküyor şeyin çatısı, caminin o kubbesi çatısı çöküyor. Bayağı bir yaralanan var. Yani 100 kişiden fazla insan hayatını kaybetmiş. Bayağı bir yaralanan var. En son yaptığı ciddi saldırı bu. Pakistan Talibanı üstlenmiş. Birazcık sıkıntılı yani buralar. Bayağı bir terör saldırısı vesaire olmuş geçmişte. Peşaver'de o yüzden çok sık güvenlik önlemi alınıyor. Zaten buraya gelişimi hatırlıyorsunuz. Yani tek başıma benim aslında sokakta olmamam lazım, onu söyleyeyim. Burada otelde kaldığınız zaman otelden çıkarken yanınıza polis veriyorlar. Kadınları da görüyorsunuz bu arada. Burka giyen çok fazla. Afgan kültürü hakim burada, ondan da bahsedeceğim. Polis vermeleri gerekiyor yanınıza. Hatta tek bir polis de değil, polisler veriyorlar bazen. Bu da sizin güvenliğiniz için. Hiçbir ücret ödemenize gerek yok. Tamamen sizin güvenliğiniz. Buradaki turistlerin güvenliği yani. Herhangi bir ücret karşılığında yapmıyorlar bunu. Buraya gelirken zaten o konvoyu hatırlıyorsunuz. Polisler eşlik etmişti bize. Video çekmeye sıkıntı yapmıyorlar ama yani sokaktaki polislerle böyle birazcık konuştuğumda video çekebilirsin, problem yok demişlerdi. O yüzden o arkadaşı çektim. Bu arada ara ara belli başlı noktalara saldırılar düzenliyor farklı örgütler. Mesela bir polis karakoluna mı saldırı düzenlemişlerdi? Peşaver'de değil de buraya yakın bir kasabada. Polis karakoluna saldırı düzenlemişlerdi. Yine hayatını kaybedenler, yaralananlar vardı. Geçtiğimiz aydı sanırım. Ya sıkıntılı bir yerdeyiz arkadaşlar, anlayacağınız. Bir dönem dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olarak sayılıyordu burası. Şu an yine bir tehlikesi var ama eskiye nazaran yok tabii ki. I'm good, how are you? Good. Laf atıyor, sonra kafayı çeviriyor, utanıyor. Şeye çıktık. Caddeye çıktık. Burası iki caddenin arasında böyle bir çarşı var işte. Gördüğünüz üzere burada da kardeşimiz keleşle bekliyor. Güvenliğini sağlıyorlar buranın. Eskiden yapıyorlarmış. Bunu da öğrendim. Neden burayı özellikle koruduklarını öğrendim. Eskiden dükkanları direkt silahlı baskın düzenleyip dükkanlara insanları öldürüp hiç böyle aman ben soymaya geldim, seni para ver, altınları ver değil. Direkt vurup altınları alıp kaçıyorlarmış. Öyle bir sıkıntı da varmış yani Peşaver'de. Hello, how are you? Good. Şu amcamıza bir fiyat soralım ya. Selamünaleyküm. Dur gireyim böyle. Ayakkabıyla mı gireyim? Çıkarayım mı? Tamam. Selamünaleyküm. How are you? I'm fine. Selamünaleyküm kardeşim. How are you? How about you? I'm good, thank you. You are from Türkiye. Turkey. Uh-huh. Wow. Are you understand English? I understand English, yes. I speak Turkish English. 1 gram, 24 karat. 24 karat. Okay. Pure. It's 36,833. 1 gram altının fiyatını sordum, 24 karat, 5438 lira dedi. Yani 36.833 Pakistan rupisi, buranın para birimi rupi. 21 karat. 21 karatı. We sell 35,416. 21 karatı da 5228 TL diyor abimiz. Yani onun çevirdiği şeyi söylüyorum, fiyatı söylüyorum. Rupi cinsinden yazıyor, ben TL'ye çeviriyorum. Okay. You are speaking Turkey. Turkey. Yes, I speak Turkish and Sultanate English. Osmania. I love Sultanate Osmania.
Sultanate Osmaniye, Ottoman Empire. History. You like it? Of course. Burada dizileri de çok seviyorlar. Thank you. Thank you so much. Mostly strongly welcome, bro. Thank you so much. Because we are brothers. Turkey, Pakistan are brothers. Understood? Understood. Şükriye. Okay. Şükriye. Pray for me. will. Pray for all ummah, especially for Palestine. Gaza. Gaza. Palestine, Yes. Gaza. Palestine. Ulan o- bir şey yanık bir şey kokuyor. Direkt boğazıma kaçtı çektim. Sen bak. Ulan bir şey oldu lan. Ulan ne oluyor? Nefes alamadım. Boğazıma bir şey kaçtı. Yanık bir şey, duman kaçtı boğazıma. Ne yakıyorlardı bilmiyorum. Çok sıcakkanlı insanlar. Gerçekten sıcakkanlı insanlar. Altının fiyatını sormak istedim. Şimdi buranın para birimi rupi arkadaşlar. Burası Pakistan İslam Cumhuriyeti. Aşağı yukarı 250 milyonluk bir nüfus var. Kalabalık bir ülke. Çoğunlukla Müslüman bir ülke. O yüzden selamünaleykümle burada da kapı açacağız. Hatırlıyorsanız Afganistan'da hoşça kal derken Hodafez diyorduk. Yani Allah'a emanet. Burada da Allah hafez diyoruz. Yine Allah'a emanet aslında. Para birimi rupi. 1 dolar 282,5 rupi yapıyor. 1 TL de yaklaşık 7 rupi yapıyor arkadaşlar. Para birimi rupi. Alışveriş yaptıkça fiyatları da zaten göreceksiniz. Burası pahalı mı, ucuz mu? Onu da hep birlikte göreceğiz. Selamünaleyküm. How are you abi? I'm fine. Good. Do you see? I'm good, I'm good. I'm just walking. Oo, amcamızda küpe var. Good style amca. How are you? Good? Very good style. Oo, nice. Very nice. Amcamız bayağı tarz ha. Bayağı tarz. Nanga Parvat. Naga Parvat. Nanga Parvat, Lal Shahbaz Kalandar ki murid. You speak Urdu? Urdu. I don't speak Urdu. Turkish, English. Nice to meet you. Şükriye. Amcamız tarz, küpesini takmış, bilekliğini takmış. Burası bayağı bir muhafazakar yer arkadaşlar, Peşaver. O yüzden hatta Pakistan. Türkiye abi. Türkiye. Buyur amca. Ha bu meşhur ya, meşhur. meşhur. Abimizin TikTok'unu göstereceğim sizlere. Bak 260 bin. Harry Jigard. 260 bin takipçisi var. 9 milyon da beğeni almış. İsmi şu Naim Khan. Naim Khan. Naim Khan is the best. The best. Bayağı meşhur ha Pakistan'da. Hey, Savarga. Yoldan çevirdi beni Türkçe konuştuğumu duyunca. Fotoğraflarını gösteriyor. Abimiz sokak berberiymiş. Abimiz sokak berberiymiş. Bu mu? No, No, this. barber. Ha, berber. This Sen barber. sen kesiyor musun? Aa. Sen de berbersin. Tamam. Amcamızın saçını ıslatıyor abi. Sokak berberi arkadaşlar. Pakistan'da sokak berberi. Şu kasede su var. Onunla ıslatıyor. Saçını ıslattıktan sonra sabun sürdü birazcık. Köpürtüyor. Tekrardan ıslatacak, sonra kesecek galiba. Şurada abimizin ekipmanları var. Şöyle göstereyim, makasları, tarakları. Bak saçları da orada topluyor. Hemen önünde topluyor. What is your name abi? Hassan Gul. Hasan Gul. Hassan Gul. Oh, nice to meet you abi. My name is Burak from Hassan Turkey. Gul, his father is Delta Stain. Aha. Hassan Gul is grandfather from Delta. Yanlış anlamadıysam dedesi de sokak berberiymiş, babası da sokak berberiymiş. Kullandığı jiletleri de abimiz buraya atıyor, orada biriktiriyor. Sabunlamasının sebebi de şey yapıyor. Usturayla amcanın kafasının üstünü kazıyor. Raza kana bebe bitawana ki Raza. Komple saçlarını kazıyor ya. Sadece kafasının üstünü kazımıyormuş. 300 yıllık bir yerdeymişiz arkadaşlar. Tarihi bir yermiş bu çarşı. 300 year pazar. 400. 400 yıllık bir pazardaymışız arkadaşlar. Abi bana anlatıyor, İngilizcesi var. Ben de size çevireyim. Do you like Türkiye? Why not? Why not? Bunu sormak istiyorum Turkey herkese. is my brother. Thank you, thank you. Turkey, Pakistan, brother. And what do you think about Türkiye? Önce Türkiye'yi seviyor musun diye sordum. Tepkiyi gördünüz. Şimdi Türkiye hakkında ne düşünüyorsun diye After sordum. 1 year, me Turkey. Bir sene sonra Türkiye'ye gideceğim diyor. Inshallah.
Vize or kaçak? Nahi visa, kaçak na. Vize kaçak. Kaçak mı vize mi? Legal. Kaçak mı Legal. gideceğim, vizeli mi gideceğim diyorum. Legal gideceğim diyor. Vizeli gideceğim diyor. For work? For No, work? no, For I'm travel? businessman. Businessman. Yes. Oo, iş adamıyım ben diyor. Çalışmaya mı gideceğim dedim de iş adamıyım ben diyor. Büyük ihtimalle seyahat etmeye gidecek. İstanbul? Istanbul. İstanbul. Istanbul is very nice city. Çok güzel şehir diyor İstanbul için. Pakistani people. Very kind people. Kind Very people. kind, very friendly people. Pakistan insanı nasıl diye sordum ama ben de onlar Patan. dost canlısı, misafirperver dedim. Patan. Patan? This place KPK Patan. Patan. Patan is very nice. No nice. Region. 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 Bu Patan diyorlarmış sanırım bu bölge. Herhalde halkın arasında kendi söyledikleri bir tabir. Bölge de güzel bu arada. Onu da söyleyeyim de abiye. Very good. Very good. Very Is it dangerous here? No dangerous. No dangerous. Pyar, muhabbet. Yeah. Muhabbet. Tamam. Ha. Okey. Tehlikeli mi diye sordum da. Pakistan zindabad. Pakistan zindabad. Türkiye Pakistan özgürlük gibi zindabad. bir şey galiba. Mama Aynen. hadi hoş geldin. Türk zindabad özgürlük müydü, bağımsızlık mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Pakistan zindabad yani Pakistan özgürlük, Pakistan bağımsızlık gibi bir şey oluyor galiba. Thank you abi, şükriye. Şükriye is thank you. Thank you. Burada şükriye thank you yani teşekkür ederim demek. Sabır. Çi. Teşekkürler abi sağ ol valla. Tamam gel bir çay içelim. Kahve ya dut peti milky. 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 Tamam. Senin çayını içeyim. Burada sütlü çay çok meşhur da çay içmeden bırakmıyorlar genelde. Böyle rica minnet abi benim vaktim yok falan diyerek ayrılıyorum. Hey kula mısın Bir ağası? içelim bir çayını abimizin. Burada sütlü çayı çok seviyorlar arkadaşlar. Abi hemen sağ olsun bir sütlü çay sipariş verdi. Böyle kaselerde içiyorlar. Ufak demlikleri var. O demliklerde getiriyorlar. Abi bisküvi de söylemiş sağ olsun. Çok sıcakkanlılar. Harbiden çok sıcakkanlılar ya. Abi işini biliyor. Karşıdan da TikTok çekiyor beni. Tamam. Ha tamam. 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 Good. Tamam bu yeter bana. Batırıyor mu içine? Aa, Tamam. var. Böyle batırıyorlarmış arkadaşlar içine. Uy tamam mı good. Bu neydi ya? Bu güzelmiş. Peanut. Ha, Peanut. Tamam. Yer fıstıklı. Tabii güzel olur canım. Ha. Ekseriyetle sütlü çayları şekerli oluyor arkadaşlar. Ben buna bayılıyorum ya. Buna var ya bayılıyorum. Best tea. Best tea. Best tea. Ha. Bundan bahsediyordum arkadaşlar. Bakın burada yine az var. 5-6 tane var ama açıkta böyle yani bayağı tehlikeli ya. Şurada da var birkaç tane. Bayağı bir tehlikeli. Niye böyle açıkta bırakıyorlar hiçbir fikrim yok. İmkansızlıktan mı, tedbirsizlikten mi, sallamıyorlar mı çok yoksa bir tehlikesi mi yok? Ben mi abartıyorum? Bir fikrim yok yani bilmiyorum o konuda çok fazla bilgim yok. Sadece fikir yürütmeye çalışıyorum ama tehlikeli bence bilmiyorum. Kablolar zaten malumunuz. İnsan boyunun olduğu yere kadar sarkıyor kablolar. İnsanlar çok sıcakkanlı ya. Bu çarşının orada bayağı bir insanla konuştum. Kimileriyle kameranın önünde, kimileriyle kamera kapalıyken çok seviyorlar bizi. Gerçekten çok sıcakkanlılar. Türkiye'yi de çok seviyorlar. Gördünüz zaten. Oraya çöpü yığmışlar. Bayağı ağır bir koku var. İnsanlar bir şeyler karıştırıyorlar çöpten. Artık plastik mi topluyor, ne topluyor bilmiyorum. Onları satıp para kazanmaya çalışıyorlar. Kendilerini, ailelerini geçindirmeye çalışıyorlar. Bakın öndeki abla burka giymiş mesela. Kadınların burada çoğunlukla olarak giydiği şey burka. Başörtüsü takan da var, çarşaf giyen de var ama burkalı kadın daha sık görüyorsunuz. Bir de şöyle kadınlar kafasına sanki böyle yatak örtüsü atar gibi bir örtü atıyor. Onu ilk defa burada Peşaver'de gördüm. Şey gibi değil yani bir başörtüsü ya da çarşaf gibi değil, biraz daha farklı. Kardeşimiz burada fıstık satıyor. Şöyle göstereyim sizlere. Selamünaleyküm. Onu ilk defa Peşaver'de gördüm ben. Abi bunu üstümüze düşürme be. Kurban olurum ha valla. Durduk yere bir de başımıza iş almayalım. Ne oldu? Peşaver'de üstüme araba düştü. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Vay arkadaş bu nedir ya?
burada bir sokak tezgahı göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Abimiz burada kızartılmış hamur içerisinde patates mi var, kıyma mı var yoksa sade mi bilmiyorum. Burada nohut var, haşlanmış nohut. İçerisinde topçuk böyle karabiber de görüyorum. Orada patatesi var. Hepsini karıştırıyor. Üzerine burada sos var. Hangi sostan isterseniz onu ekliyor. Salatası var. Onu da ekliyor. Şöyle bir tabak hazırlıyor. Aha da sizlere Peşaver sokak yemeği. Pakistan'da bir sokak yemeği. Bu yöreye mi ait yoksa Pakistan'ın diğer yerlerinde de görecek miyiz bilmiyorum. Maşallah bütün şeylerden, soslardan, sulardan da ekledi. Çorba gibi yapıyor yani. O en sonda büyük ihtimalle acısını atıyor. Aynen acı orada bak. Acı seviyorlar ya. Acı seviyorlar. Abimiz hazırladı tamam. Burada işte bizim börek tarzı bir şey var. Hop 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 hazırlıyor. Ekmek niyetine kullanıyor bunu, fark ettiniz değil mi? Ekmek niyetine kullanıyor kızarmış hamurları. Patatesli ha, içinde patates var görüyorum. Allah hafız. Allah hafız. Teşekkür ederim. Şükriye. Sağ ol Şükriye. Buradaki insanlar böyle video çekmek istiyorum. Tezgahları falan göstermek istiyorum. Yanaşıyorum, izin alıyorum. Hemen şey yapıyorlar, izin de veriyorlar sağ olsunlar. Hemen sana da işte çay verelim, yemek verelim, aç mısın, gel otur, muhabbet edelim. Bayağı sıcakkanlı davranıyorlar. Görüyorsunuz siz de. Yani ilk günüm, Peşaver'deki ilk günüm. Her şeyi beraber deneyimliyoruz arkadaşlar. Ne görürsem, ne yaşarsam sizlere gösterip aktarmaya çalışıyorum. Şimdi burası çok büyük bir ülke. Yüz ölçümü olarak da büyük bir ülke. Nüfus olarak zaten büyük. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden bir tanesi. Hatırlayacaksınız Endonezya'yı gezmiştik. Orası dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesiydi. Burası da 2. sırada. Farklı bölgelere ayrılmış durumda Pakistan. Bu arada adını fark etmişsinizdir. İstan genelde Türkistan diyoruz ya, Türklerin memleketi anlamında gibi. Özbekistan, Özbeklerin memleketi gibi. Pakistan'da temiz yer anlamına geliyormuş. Ha, Pak, o bildiğimiz Akpak var ya, oradan geliyormuş Pakistan. Öyle bir bilgi okudum internette. Bir de şöyle bir bilgi vardı. Şimdi farklı bölgeler var. O bölgelerin baş harflerini almışlar. Birleştirip Pakistan yapmışlar. Ülkenin adını öyle koymuşlar. Yani bu bilgi de vardı internette. Hangisi tam olarak doğru, hangisi gerçeği yansıtıyor bilmiyorum. İnternette bu ikisini okudum. Sizlerle paylaşayım. Takdir sizin. Siz karar verin. Hangisi daha çok hoşunuza gitti? Siz yorumlarda yazın. Şu an bulunduğumuz bu Peşaver şehri Afganistan sınırına yakın bir bölgede bulunuyor. Yani Afganistan'a ben gitmeden önce buraya geldim. Vizemi buradan aldım ve buradan geçtim Afganistan'a. Onu Afganistan videolarında anlatıyorum. Peşaver'in bulunduğu bölgenin ismi de Hayber Pakhtunkhwa diye geçiyor. Burası Peştunların bölgesi. O yüzden Pakhtunkhwa diyorlar sanırım. Hayber geçidi de var burada. Birazcık tehlikeli bir geçit olarak adlandırılıyor orası. Zaten tehlikeli topraklarda geziyoruz. Şu an için güvenli diyorlar, tehlike yok diyorlar ama alınan önlemleri görüyorsunuz. Takdir sizin, karar sizin. Diğer bölgeleri de biraz böyle anlatayım size Pakistan'da. Dediğim gibi yüz ölçümü oldukça büyük. Lahor'a gideceğiz bir aksilik olmazsa. Orası tarımla ön plana çıkan bir bölge. Karachi bölgesi var. Karachi aslında buranın en büyük şehri. Pakistan'ın en büyük şehri. Umman denizine kıyısı olan bir şehir. Bütün sanayi, işletme, ekonomi Karachi bölgesinde, Karachi şehrinde dönüyor. Karachi'ye gider miyim bilmiyorum ama Lahor'a gitmek istiyorum. Lahor'u göstermek istiyorum sizlere. Karachi çünkü ülkenin en güneyinde kalıyor, aşağısında kalıyor. Birazcık uzak. Orası belki bir sonraki seyahate kalabilir. Ama Lahor'a gideceğiz bir aksilik olmazsa. Orası Punjab bölgesinde bulunuyor. Hindistan sınırına yakın bir bölge orası, Lahor bölgesi. Lahor'u da duymuşsunuzdur. Dünyanın havası en kirli şehri olarak geçiyor. Şu an durum nedir bilmiyorum ama hala 1. sıradadır diye düşünüyorum. Gidince göreceğiz havasını nasılmış, nasıl değilmiş. Hep birlikte deneyimleyeceğiz. Şimdi Hindistan'a sınırı var ülkenin. Çin'e sınırı var. Şu an zaten Afganistan sınırındayız. İran'a sınırı var. Bir de işte güneyde Umman Denizi var. Umman Denizi'ne kıyısı var. Aynen. Ticaret, liman kenti Karachi, oradan yürütülüyor. Sanayi orada. Ekonominin direği Karachi diyebiliriz. İslamabad başkent dedim. Lahor'da tarımsal faaliyetler işliyor. Dünyanın en büyük sulama sistemi sanırım Lahor'daymış. Öyle bir bilgi okudum internette. Başka Pakistan'la ilgili ya bu temel bilgileri de vereyim istiyorum. Sonuçta bir ülkeye geldik. Bunları da bilelim arkadaşlar. Sokakları zaten siz de gözlemliyorsunuzdur. Bangladeş seyahatimden beri bu yolculuğumu takip eden varsa biraz benziyor. Afganistan'a da biraz benziyor, andırıyor. Zaten Peştunların oldukça sıklıkla yaşadığı bir bölge burası. Afgan kültürü daha çok hakim buraya. Bayağı bir Afgan da var bu arada. Yani kaçak olarak gelip burada kayıt dışı kalan Afgan da var. O yüzden bir benzerlik gözünüze çarpmıştır diye düşünüyorum. Kıyafetler,
insanların görünüşleri, o misafirperverlik, onu hissediyorsunuzdur burada. Sol tarafta da böyle dükkanlar var. Her sokak bir pazar yeri gibi aslında burada. Selamünaleyküm amca. Amcam burada ne kızartmış? Patates ve soğan karışımı. Patates ve soğan karışımı, bakın şurada. Şeyi var. Bizim mücver gibi düşünün. Aha bu da yağı. Şöyle göstereyim. Yağına atıyor, orada kızartıyor. Assalamualaikum Turkiye. Aleykümselam Türkiye. Tayyip Erdoğan. Nasılsın? How are you amca? Fine, very good. Good. I saw your face, so I remember you are from Turkey. Aa, Yeah, good people from Turkey. Before 1 month before, same like you, one another people, young man from Turkey. He make YouTube movies. okay. Yes. Bizim Uğur'u diyor galiba ya. Ebit belli. Yes, yes. Kanka. Abid Beli, yes. In Turkey, Abid Beli, big stomach man. Good speaking. What? Uğur, he is my friend. Kanka şu göbeği erit artık, bak namın peşavere kadar geldi ya. Namın peşavere kadar geldi ya. Nice to meet you. What is your name? My name is Nuruddin. Nurettin. Yes, welcome to Pakistan. Have a nice time. I hope you have safe time and enjoy your this journey in Pakistan. Teşekkür. Thank you so much. Any thing I can do for you? Soft drink, some soft drink. 7 Up, Şükriye Pepsi. amca. Şükriye. Thank you. Şükriye. Teşekkür. Aa. Amcama. Gift for you. Ha, benim için abi orada X. yumurta. Masala. Tamam, beef masala. Tamam. Amcam yumurta ve bir şey koydu. 2 tane yumurta koymuş içerisine. No spicy, no. No spice. Okay. Only salt. Tamam. Sadece tuzla yaptım diyor. Bana hediyesi amcamın. Okay, sir. Teşekkür amca. Teşekkür. Şükriye. Şükriye. Abilerimiz burada ekmek yapıyor arkadaşlar. Aman aman aman, sıcağa bak. Bak şu düştü. Şu düştü. Amcam şimdi onu alsın. Bayağı sıcak ha. Bastığım yer fena sıcak yalnız. Burada kardeşlerim hamuru hazırlıyor. How are you? Good. Abim orada hamuru hazırlıyor. Buradan böyle proses işliyor, süreç işliyor. En son bak şekli verdi. Buraya koydu. Abim şimdi onu alacak. Ocağa yapıştıracak. Piştikten sonra da buraya koyuyorlar. Burada da satıyorlar. Afiyet olsun. Sistem bu. Abimin vantilatörü var ama çalışmıyor. Bir de suyla ıslıyorlar. Şöyle göstereyim sizlere. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Ekmekler burada yapışık vaziyette. Şu ikisinin yardımıyla çıkarıyor ekmekleri abimiz. Çok lezzetli oluyor bu arada. Aşırı lezzetli oluyor ve sürekli taze ekmek buluyorsunuz burada. Daha önceden hiç Peşaver sendromu diye bir şey duydunuz mu arkadaşlar? Literatüre Peşaver sendromu olarak geçen bir kalıp var. Şimdi savaş bölgesinde çalışan insanlar var. Çeşitli görevler yapıyorlar, çeşitli görevler üstleniyorlar ve uzun bir süre savaş bölgesinde kalıyorlar. Peşaver sendromu dediğimiz şey, savaş bölgesinde uzun süre çalışan yabancıların, dışarıdan gelen insanların gerçeklik algısını yitirmesi olarak tanımlanıyor. Şimdi bu insanlar uzun süre burada kalıyorlar, gerçeklik algısını yitiriyorlar. Çatışma bölgesindeki insanlarla aşırı duygusal bağ kuruyorlar. Kendilerini kahraman olarak görmeye başlıyorlar bir süreden sonra. Hani ben onlar için bir şey yapayım ve kahraman olayım içgüdüsü başlıyor. Bu tanım literatüre girmiş arkadaşlar. Bu hislere sahip olan kişiler Peşaver sendromuna tutulmuş olarak düşünülüyor. Öyle adlandırılıyor. Yani Peşaver bu sendroma adını vermekte birazcık haklı. Çünkü biliyorsunuz Afganistan Savaşı döneminde bayağı sıkıntılı bir zaman dilimi yaşadı burası. Hala aslında o sıkıntıları yaşıyor Peşaver belirli açılardan. O yüzden Peşaver sendromu demişler. Yani o Afganistan Savaşı, Sovyetlerin Afganistan'a girdiği süreçten itibaren böyle bir isimle taçlandırılmış Peşaver şehri. Bunu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Selamünaleyküm abi. Abimiz çoban. Sopasını almış, hayvanlarını buraya koymuş. Böyle de bir
alan yapmış kendine. Gölge yapmış hayvanlarına. Keçilerini satıyor. Ne haber? Bir şey dedi ama Peştunca dedi, onu anlamadım. Baksanıza ne kadar zayıflar ya. Burada satıyor işte. Bunları alan kişi de ya besliyordur bir süre daha, sonrasında kesip yiyor. Burada eti çok seviyorlar. Selamünaleyküm. How are you? Good. Korktu benden, kaçtı oraya. Ya burası ilginç bir coğrafya arkadaşlar. Şehir olarak da ilginç bir yer. Böyle şeyler görmeniz çok olası. Şükriya. Şükriya. Böyle şeyler görmeniz çok olası. Büyük ihtimal bu abimizin onun üstüne binerek geldi. Garibim buraya bağlamış. Ne yapıyorsun, iyi misin? Gel gel. He? İyi misin? Çok zayıf ya burada hayvanlar. Aşırı zayıf arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bak bu abimizin burada dükkanı var. Selamünaleyküm abi. Bu abimizin burada dükkanı var. Bu biraz daha şanslı mı diyeyim, daha çok satış yapmış mı diyeyim. Ya senin gözlerin ne kadar güzel öyle ya. Gel. Amerika, London, Türkiye. 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 Amerikalı mısın diyor, Londralı mısın diyor. Türkiye. Türkiye'den geldik reis. Afiyet olsun. Bana yok mu? He? Bana da ver biraz, karnım acıktı ya. Karnım acıktı. Oğlum onun ağzındakini alma lan, bak şurada şurada. Burada. Boynuzları bana doğru getiriyor. Vallahi bir vuracak. Tepe taklak atacak bizi. Ne yapıyorsun? Bak korkutma beni. Bak boynuza bak. Nasıl sert. Oo, onun boynuzu ne kadar güzel öyle ya. Siyah beyaz. Kral. Büyük Altay. Sakin bir yer bulamadım arkadaşlar. Sizlere paraları göstermek istiyordum ama insanlar, ben bir yerde durunca etrafıma toplaşıyor. Cebimden de para çıkarmak istemedim çünkü çok fazla dilenci var. Özellikle çocuklar. Yani dilenmeye itiyorlar çocukları ne yazık ki. O yüzden parayı çıkarmadım cebimden. Paranın üstünde birisi var. Onun fotoğrafını göstermek istiyorum sizlere. İsmi Muhammed Ali Cinnah. Kendisi Pakistan'ın kurucusu. Burası şimdi uzun yıllar İngiliz sömürgesine maruz kalıyor. Daha sonrasında Muhammed Ali Cinnah sayesinde bir özgürlük, bir bağımsızlık yoluna giriyorlar ve 1947 yılıydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam, bağımsızlığını kazanıyor Pakistan. 71'de de Doğu Pakistan, yani Bangladeş'i hatırlıyorsunuz, eskiden Doğu Pakistan olarak adlandırılıyordu. Selamünaleyküm. How are you? How are you, bro? I'm good, thank you. You are security police here. Yeah. Bakın arkadaşlar, böyle silahıyla kardeşlerimiz, abilerimiz, genellikle gençler oluyor. Belirli alanları koruyorlar arkadaşlar Peşaver'de. O yüzden göstermek istiyorum sizlere. Buranın sorumluluğu tamamen bu arkadaşlarda. Normalde mesela ben dışarı çıktığımda bu arkadaşların bana eşlik etmesi gerekiyor ama bizim otel çok şey yapmadı, öyle polisi arayalım, dur bekle gelsinler gibi bir şey yapmadı. Ben bunun turizm hemen kaçtım otelden. Normal şartlarda onlar olmadan mesela sokağa çıkmamam gerekiyor. Ulaşıyorlar size, polisler ulaşıyor. Bir şekilde buluyorlar, yanınıza geliyorlar. Dil dökmeniz gerekiyor bu sefer ama ben şanslıyım ki tek dolaşabiliyorum. What is your name? My name is Allah Nur. Allah Nur. Allah Nur. Yeah. My name is Burak. Yeah, Nice to meet you. Yeah. I don't need anything, brother. Thank you so much. If you have some issues, so tell me. Thank you so much. I am here to protect you. Thank you so much. Okay. Nice to meet Beni you. korumak için buradaymış, onu söylüyor. So nice to meet you. Nice to meet you, bro. Take care, brother. My pleasure. Arkadaşı görmüşken göstermek, anlatmak istedim sizlere. Nerede kalmıştık? Pakistan'ın bağımsızlığı. İşte Doğu Pakistan ve Batı Pakistan olarak bağımsızlığını kazanıyor 1947'de. 1971 yılında da Bangladeş kendi bağımsızlığını kazanıyor. Yani Doğu Pakistan. Bangladeş seyahatini izleyenler o hikayeyi, o tarihi bilgiyi hatırlayacaktır. Onu anlatmıştım. Şimdi yeri geldi, tekrardan sizlere aktarayım istedim. Burada da çorba yapıyor abimiz. Ne çorbası? İşkembe. İşkembe. Ne? Leri. İşkembe ya o. Biz işkembe diyoruz, ona başka bir şey diyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Spicy? Spicy, tamam. Bak orada poşete koydu. Bu çok sağlıksız ya. Bu poşete koyma olayı çok sağlıksız. Biz fark etmiyoruz ama poşeti ufak ufak eritip biz yiyoruz aslında. Eriyor. Biz o poşeti de yemiş oluyoruz aslında. Oh. Güzel. Bizim tarhana çorbasına benziyor. Domates çorbasına da benziyor. Ama acı. Yani acı severler burayı sever ama acı sevmeyenler burada birazcık sıkıntı yaşayacak arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Peşaver sokaklarından sizlere veda ediyorum. Pakistan'daki ilk videomuzdu. Ülkeye adım attık.
Hoş geldin Pakistan dedik ve serimize başlamış bulunduk. İnsanlarla iletişim kurmaya çalıştım birazcık. Böyle dil tutmasa da İngilizce, beden dili anlaşmaya çalıştım. Yaşadıkları ortamı, kültürü göstermeye çalıştım. Bir sonraki video yine Peşaver'den olacak. Yine sokaklarında olacağım. İnsanlarla iletişim kurmaya çalışacağım. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır ve o videoyu heyecanla beklersiniz, ilgiyle izlersiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz beğenme tuşuna da basabilirsiniz. Bir yorum atarsanız çok sevinirim. Yani emoji olsa bile bir yorum atarsanız çok sevinirim. Pakistan hakkında neler düşünüyorsunuz, neler görmek istiyorsunuz onları da yazabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız da beni desteklerseniz de çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.